Başlangıç seviyesinde kolaylıkla yapabileceğiniz basit bir mandala çizimini adım adım anlatıyorum. Pergelimizle daireler çizerek başlıyoruz. Bu aşamada farklı boyutlarda dilediğiniz adette ve büyüklükte daire çizebilirsiniz. Ben burada dairelerin biraz da eşit boyutta olması için birkaç referans çizgisini kullanmaya çalıştım. Fakat burada kesinlikle referans çizgisi kullanmadan ya da eşit boyutlukta olmasına özen göstermeksizin dilediğiniz kadar dairenizi çizmekte serbestsiniz. Dairelerden sonra ızgaramı oluşturmaya devam ediyorum. 12 eşit dilim olacak şekilde çizgilerimi oluşturuyorum. Burada şöyle bir ipucu da vereyim. Ne kadar ince dilim ve ince ızgara hazırlarsanız o kadar detaylı bir çizim elde edersiniz. Bu da aslında seviyeyi belirleyen unsurlardan bir tanesi olur. Her mandalada olduğu gibi merkezden başlayarak desenlerimi oluşturmaya geçiyorum. Kağıdımı döndürerek sıralı biçimde desenimi tekrar ediyorum ve ilk dairemi bu şekilde tamamlıyorum. Sıra geldi ikinci dairemle ilgili desenimi oluşturmaya. Bu noktada da yine yaylarımı çizerek ve kağıdımı döndürerek desenimi oluşturmaya çalışıyorum. Çizilen yaylar birleşince lotus yaprakları da ortaya çıkmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Bu kez de ters olacak şekilde yaylarımızı çizelim ve birleştirelim. Şimdi de aslında zeminde çizmiş olduğum iki tane daireyi kaplayacak şekilde bir desen ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Yine noktalarımı belirliyorum. İki noktayı belirledikten sonrasında da yaylarımı çiziyorum döndüre döndüre. Bu şekilde çizimimi tamamladıktan sonra aslında daha büyük ölçüde bir lotus yaprağı elde etmiş oluyorum çizimimde. İsterseniz tabii ortadaki diğer daireleri de kullanabilirsiniz. Referans çizgilerimizi tamamen bu nedenle gerçekleştirdik. Hangisini kullanacağınız, nerede ne şekilde çizim yapacağınız tamamen sizin isteğinize göre şekillenebilecek durumda. Sıra geldi en dış kısımdaki daireyi de tamamlayacak bir desen ortaya çıkartmaya. Ben bu noktada şu şekilde gördüğünüz gibi yine iki parçadan oluşacak şekilde ama birleştiğinde de bir damla oluşturacak şekilde bir desen ortaya çıkartmaya çalıştım. Çizilen damlaların etrafını tamamlayacak şekilde bir desen daha oluşturalım. En dış dairenin tamamlanması ile birlikte aslında mandalamızın ana taslağını da oluşturmuş oluyoruz. Bu noktaya kadar kurşun kalem ile yaptığımız çizimlerimizi artık teknik kalem kullanarak daha belirgin hale getirmeye başlayabiliriz. Kenar hatlar için çok ince olmayacak şekilde orta büyüklükte bir teknik kalem seçiyorum. İnce kalemleri daha çok desen çalışmalarında kullanmayı tercih ediyorum. Bu arada bu kenar hatlarını eğer kalemim ince gelirse daha sonrasında tekrar kalınlaştırma da yapabiliriz tabii ki de.
ana hatlarımı belirgin hale getirmeyi tamamladıktan sonrasında referans çizgilerimi silgi yardımıyla birazcık temizliyorum. Sıra geldi kontör çizgisi dediğimiz aşamaya. Bu aşamada aslında yaprakların ana hatlarını oluşturduğumuz kısımlara belirli bir kalınlık vermeye çalışıyoruz. Bu kalınlıkları da verdikten sonrasında yine iç desenlerin oluşturulma aşamasına geçeceğiz. İlk yaprağımızın iç desenini de şu şekilde güzelce oluşturalım. Ve aynı deseni tüm yapraklara tekrar ederek devam ediyoruz. Bu kez spiral adını verdiğimiz bir şekil kullanıyorum. Aslında iki tane spiralin bir araya getirilmesiyle ortaya bir desen çıkartıyorum. Yaprakların da kontörleme aşamasını tamamlayalım. Bu kez kontörleme çalışmasında eşit olacak şekilde içlerine birer tane daha lotus yaprağı çiziyorum. Kurşun kalem çizimleri tamamlandıktan sonra teknik kalem ile üzerlerinden geçiyorum. Desenlerimi oluştururken ve ilk çalışmalarım sırasında yeniden kurşun kaleme dönüş yapıyorum. Bu kez damla adını verdiğimiz şekilleri kullanarak burada gördüğünüz deseni elde ediyorum. Kurşun kalemle desen oluşturma aşamasını tamamladım. Şimdi de teknik kalemle üzerlerinden geçiyorum yeniden. Bu süreçte aslında ne tür bir desen çizdiğimi de daha iyi görmeniz için bu kısımları biraz daha yavaş göstermeye çalıştım. Kontör çizgilerinin içerisini boş bırakabileceğiniz gibi burada gördüğünüz biçimde desenlerle de şekillendirebilirsiniz.
desenleri daha belirgin hale getirmek mümkün. Siyah beyaz bir mandala olarak kalmasını istiyorsanız sadece siyah tonlarını uygulayarak çeşitli boşlukları doldurabilir ve mandalanıza son şeklini verebilirsiniz. Bakın, boşlukları doldurdukça daha farklı bir görünüm ve daha dolu dolu bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz. Mandalamın dış çerçevesinin birazcık daha kalın görünmesini istiyorum. Bunun için teknik kalemimi pergelime yerleştiriyorum ve tek hamlede güzelce kalınlaşmasını sağlayabiliyorum. Artık renklendirme aşamasına da geçebiliriz. Renk seçimleri tamamen size kalmış, özgürsünüz. Dilediğiniz rengi seçip dilediğiniz şekilde boyayabilirsiniz. Tam bir terapi kısmı aslında bu kısım. Oldukça keyifli, yapması da zevkli ve çok eğlenceli. Ana hatlarda kalınlaştırma yapabileceğimizi videonun başında aslında söylemiştim. Burada da onun bir örneğini görüyorsunuz. Bakın, bu yaprak çizimlerini biraz daha kalın olan siyah renkli bir kalem ile belirgin hale getiriyorum. Şimdi de ince uçlu bir teknik kalem kullanarak aslında çok küçük detayları verme aşamasına geçiyorum. Detaylar vermeye ve süslemeye devam ediyorum. İşte mandalamızın son şekli de böyle. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve beni diğer kanallardan takip etmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.